Bazen sadece susmak ister insan. Ne bir tebessüm, ne bir cümle. Sadece sessiz bir odada oturmak. Dışarısı kalabalık olsa da içeride bir şey eksiktir. Herkes "Mutlu musun?" diye sorar. Ama kimse "Huzurlu musun?" demez. Çünkü farkında bile değiliz aslında aradığımız şeyin huzur olduğunu. Herkes mutluluğun peşinde. Herkes gülmek istiyor. Ama kimse kalbinin tam ortasında sessizce büyüyen yorgunluğu fark etmiyor. Oysa bazı insanlar vardır. Çok gülmezler, çok konuşmazlar ama huzurludurlar. Bazı insanlar da vardır. Hep kahkaha atar ama içleri kavga yeridir. Ve biz yanlış sorunun peşinden gidiyoruz. Nasıl mutlu olurum diye soruyoruz. Oysa asıl soru şu olmalı: nasıl daha huzurlu olabilirim? Çünkü mutluluk geçer. Gülersiniz, geçer. Sevdiğiniz biri gelir, sonra gider. Bir başarı yaşarsınız. Kutlarsınız, sonra unutursunuz. Ama huzur, o içeride bir yere yerleşti mi, sizi kolay kolay terk etmez. Sizi mutlu edecek şeylerin listesi hep uzundur. Ama sizi huzurlu edecek şey, genellikle sade, sessiz küçük bir şeydir. Bir karar, bir fark ediş, bir kabulleniş. Ve burada çok önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Mutluluğu aramak kötü değil. Ama sadece onu aramak büyük bir tuzak. Çünkü hayat dediğimiz şey inişlerle çıkışlarla dolu bir yol. Bir gün her şey yolunda giderken, ertesi gün yerle bir olabiliyor. Mutluluk bu yolculukta bir duraksa, huzur, o yolun hangi halinde olursanız olun, yürümeye devam edebilme gücüdür. Bu videoda size sadece huzurun ne olduğunu anlatmayacağım. Size huzuru nasıl hayatınıza alabileceğinizi, hangi hataların onu uzaklaştırdığını ve hangi içsel adımlarla onu kalıcı kılabileceğinizi göstereceğim. Ama devam etmeden önce çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer şimdiye kadar söylediklerim size iyi geldiyse, bu videoyu beğenerek kanalımıza destek olabilirsiniz. Bu destek, huzur arayan daha fazla insanın bu içeriğe ulaşmasına yardımcı olacak. Bir düşünün. Hayatınızda kaç kere mutlu oldunuz ama ertesi gün yine boşlukla karşılaştınız? Kaç kere kahkaha attınız ama gece yatağa yattığınızda içten içe bir şeylerin eksik olduğunu hissettiniz? İşte o eksiklik duygusu, huzurun yokluğudur. Mutluluk size "iyi ki varım" dedirtir. Ama huzur size "her şeye rağmen iyiyim" dedirtir. Ve ne acıdır ki, huzur çoğu zaman en son düşündüğümüz şey olur. Her şey düzelsin, her şey yoluna girsin. Herkes beni anlasın, herkes beni sevsin. Sonra huzur gelir sanırız. Ama gerçek böyle işlemez. Huzur, hayat düzeldiği için gelmez. Huzur geldiği için hayat yavaş yavaş düzene girer. Bazen geçmişin ağırlığı, bazen geleceğin belirsizliği, bazen de başkalarının sözleri. İçimizde fırtınalar kopar. Ve biz o fırtınayı susturmak için mutluluğa sığınırız. Ama ne kadar mutlu olmaya çalışsak da o iç sesi susturamayız. Çünkü o ses huzurun sesidir. Bize "beni fark et" der. Beni bulmadan hiçbir şey seni tam olarak iyi hissettirmeyecek der. O yüzden bugün gel birlikte bu sorunun peşinden gidelim. Nasıl daha huzurlu olabilirim? Sadece duygusal değil, felsefi bir yolculuğa çıkalım. Geçmişle, gelecekle, beklentilerle ve iç sesimizle yüzleşelim. Geçmiş, bir odaya benzer. Kapısı ardına kadar açık kalmış, tozlu bir oda. Zaman zaman girip bir eşyaya bakar gibi eski hatıralara dokunuruz. Bazılarını severiz, bazılarına bakmaya bile dayanamayız. Ama en tehlikelisi o odada yaşamaya başlamaktır. Çünkü ne kadar alışsanız da geçmişin odasında güneş doğmaz. İnsanın en derin huzursuzluklarından biri zihnin geçmişe takılı kalmasıdır. Keşke böyle yapmasaydım. Şunu deseydim, her şey farklı olurdu. Niye beni böyle kırdılar? Ben nasıl bu hatayı yaptım? Zihin döner, döner, döner. Ama çıkış yoktur. Çünkü geçmişin koridorlarında yön bulmak mümkün değildir. Orada sadece yankı vardır. Bir söz var. Zihin geçmişte yaşarsa beden bugünü terk eder. Ve huzur sadece şimdi de mümkündür. Ama biz geçmişin hayaletlerini sırtımıza alıp bugünü yaşar gibi yapıyoruz. Yarım kalan konuşmalar,
içe atılmış duygular, söylenememiş cümleler. Hepsi bizimle birlikte geliyor. Ve ne yazık ki hiçbir geçmiş kapanmadım demiyor. Sen uğraşmadıkça, üstüne eğilmedikçe o kendi kendine çözülmüyor. Bazen vicdan azabı gibi görünür. Birine yaptığın bir hata, bir pişmanlık ve belki de en çok kendine kızdığın o şey. Ama şunu unutmayın. Geçmişte hata yapan biri olmak sizi kötü biri yapmaz. O hatayı anlayıp tekrar etmeyen biri olmak aslında sizi iyi biri yapar. Ama o hatanın çevresinde yıllarca dolaşmak sizi yavaş yavaş içeriden tüketir. Şöyle bir düşünün. Hayatınızda size acı veren bir olay var. O olay bitti. Ama siz bitiremediniz. İçinizde hala aynı cümle dönüyor. Neden böyle oldu? Bu soru hiçbir zaman tatmin edici bir cevap vermez. Çünkü bu sorunun amacı anlamak değil, döndürmektir. Zihin sizi orada tutmak ister. Çünkü orası tanıdıktır. Ama huzur tanıdık olan yerde değil, ileriye doğru atılan adımda gizlidir. Birçok insan geçmişte yaşadıklarını sürekli hatırladığı için değil, o yaşadıklarına bir anlam veremediği için huzursuzdur. Bu bana neden oldu sorusu cevapsız kaldıkça bir yara haline gelir. Ama bazı soruların cevabı yoktur. Ve bazen huzur, cevapsız kalan bir soruyu kabul edebilmekte yatar. Huzursuzluğunuzun kaynağını hep dışarıda ararsınız. Ama çoğu zaman o kaynak içinizde sessizce konuşan bir anıdır. Kapanmamış bir hesap gibidir. Bir bakış, bir mektup, bir vedasızlık ve bazen bu hesap kapanmaz. Çünkü bazı şeyleri affetmek değil, kabullenmek gerekir. İnsanlar genellikle zihinlerini meşgul eden konulardan kaçınmak için daha çok çalışır, daha çok konuşur, daha çok tüketir. Ama huzur kaçmakta değil, yüzleşmekte bulunur. Geçmişin içine girip savaşmak değil bu. Sadece şunu söyleyebilmektir. Evet, bu oldu ve ben artık buradan yürüyorum. Bunu diyebildiğiniz gün zihniniz bugüne geri döner. Ve o gün ilk defa derin bir nefes alırsınız. İçinizde yankılanan o eski ses biraz susar. Ama şunu da unutmayın. Zihnin bir tuhaf yanı var. Yarım kalan her şeyi döndürüp durur. Bir duygu tamamlanmamışsa, bir cümle bitmemişse, zihin onu binlerce kez oynatır. Sanki o olayı yeniden yaşayarak çözebileceğini sanır. Ama çözüm tekrar etmekte değil, bırakmaktadır. Bu yüzden ilk adım şudur. Kendinize dürüst olun. Hala içinizde dönüp duran bir olay varsa ona bir isim verin. İçinize dönün ve sorun. Ben neyi taşıyorum hala? Bu sorunun cevabı geldiğinde canınız acıyabilir. Ama o cevapla yüzleştiğinizde ilk defa zihniniz hafifler. Geçmişte yaşananlar bir film gibidir. Ama ne kadar izlerseniz izleyin, sonu değişmez. Yapabileceğiniz tek şey artık yeni bir sahne yazmaktır. Huzur, bu yeni sahnenin ilk repliğinde başlar. Bazı insanlar vardır. Hayatlarının bir köşesinde sessizce bir kapının açılmasını beklerler. Ne olduğunu bilmedikleri bir haber, belki biri gelir, belki bir şey değişir diye. Yıllar geçer, mevsimler değişir. Ama o bekleyiş hiç bitmez ve o kapı açılmaz. Çünkü o kapı bazen sadece zihnimizde vardır. Gerçek hayatta karşılığı yoktur. İşte bu, huzuru en çok kemiren alışkanlıktır. Sürekli bir şeylerin olmasını beklemek, bir ilişkinin düzelmesini, bir telefonun çalmasını, birinin özür dilemesini, kendinizi daha iyi hissetmenizi, daha çok sevilmeyi, daha çok onaylanmayı, daha güzel bir fırsatın gelmesini ve bu beklenti sizi orada sabitler. Bir şey olmadan iyi olamayacağınızı sanırsınız. Oysa huzur, bir şeylerin sonunda gelen bir ödül değildir. Huzur, bir şeylerin gelmeyeceğini fark ettiğinizde hissettiğiniz özgürlüktür. Şöyle düşünün, bir tren istasyonunda sonsuz bir sabırla tren bekliyorsunuz ve o trenin gelip gelmeyeceği bile belli değil. Ama siz her şeyi iptal etmişsiniz. Ne zaman gelirse o zaman gideceğim diyorsunuz. Fakat o sırada güneş doğuyor, kuşlar ötüyor, insanlar geçiyor. Ve siz orada, bekleyişin içinde hayatı kaçırıyorsunuz. İşte huzur,
O istasyondan kalkıp yürümeye başladığınız an gelir. Gelirse gelir. Gelmezse siz yine de ilerlersiniz. Ama neden bu kadar çok bekliyoruz biliyor musunuz? Çünkü içimizde tamamlanmamış duygular var. Kapanmamış hikayeler, söylenmemiş sözler, bitmemiş vedalar. Bir insanı affetmeden uzaklaştıysanız, bir şeyi içe atarak devam ettiyseniz, bir hayalin yıkıldığını kabul etmeyip hala onu taşıyorsanız, zihniniz tamamlanmamış o duygunun etrafında dönmeye devam eder. Ve siz sanırsınız ki bir gün biri gelir, her şeyi toparlar. Sanırsınız ki bir olay yaşanır ve içinizdeki boşluk dolu verir. Ama gerçek şu, duygular tamamlanmak zorunda değildir. Bazıları eksik kalır, bazıları yarım kalır. Ve huzur, o eksikliği kabullenme cesaretinde doğar. Bazen biri hayatınızdan gider. Ama onunla yaşanması gereken konuşmalar, kurulmayan cümleler kalır. Ve zihniniz hala onunla yaşamaya devam eder. İşte o eksiklik duygusu, huzuru dışarıda bırakır. Çünkü zihin, tamamlanmayanı tamamlamaya çalışır. Ama bazı şeyler tamamlanmaz. Bazı hesaplar kapanmaz. Ve hayatın bir yerinde onları geride bırakmak zorundasınızdır. Beklentilerinizi fark ettiğinizde bir şey değişmeye başlar. İçinizde sürekli tekrarlanan şu cümleleri yakalayın. Biri beni anlamalı. Artık biri beni seçmeli. Hayat biraz da beni ödüllendirmeli. Bu cümleler her ne kadar haklı görünse de size zarar verir. Çünkü merkezini dışarı koyar. Ve dışa bağlı bir iç dünya asla huzur üretemez. Huzur, merkezinizi içeri çektiğinizde gelir. Kimse gelmese de, kimse sizi alkışlamasa da, kimse sizden özür dilemese de, iyi olmayı seçtiğinizde başlar. Peki neden bu kadar çok dışarı bağlıyız? Çünkü çocukken bile huzurumuz hep birilerinin elindeydi. İlgisiz bir bakış, kırıcı bir söz, görmezden gelinmek. Ve zihin büyüse de o çocuk hala içeride. O yüzden beklemek tanıdık gelir. O çocuk hala biri gelsin istiyor. Ama artık yetişkinsiniz. Kendi duygunuzu tamamlayabilir, kendi hayatınızın yolunu çizebilirsiniz. Bu noktada size bir soru. Hayatınızda yıllardır beklediğiniz ama bir türlü gelmeyen ne var? Cevabı bulduğunuzda belki ilk defa bir yükten kurtulmuş gibi hissedeceksiniz. Çünkü beklenti görünmez bir zincirdir ve huzur zincirin çözülmesiyle başlar. Unutmayın, bazen en büyük özgürlük gelmeyeni beklemeyi bırakmaktır. Bazen en büyük huzur eksik kalan duyguları tamamlamaya çalışmadan yol almaktır. O yüzden bugün kendinize şu cümleyi kurmayı deneyin. Hayat devam ediyor ve ben beklemeyi bırakıp yaşamaya niyet ediyorum. İnsan ilişkileri bazen bir savaş alanı gibidir. Ama ortada kılıç yok, silah yok. Yalnızca bir beklenti var. Değişmesini istiyorum. Artık beni anlamasını bekliyorum. Şöyle davranırsa her şey düzelecek. Ama o davranmaz, değişmez, anlamaz. Ve sen bu gerçekleşmeyen beklentiler içinde tükenmeye başlarsın. Birçoğumuz sevdiklerimizi kendimize benzetmeye çalışırız. Daha anlayışlı olmalarını isteriz. Daha sabırlı, daha nazik, daha ilgili olmalarını. Çünkü içten içe şuna inanırız. Ben değişiyorsam o da değişmeli. Ama şu gerçekle yüzleşmek zorundayız. Bazı insanlar değişmez. Çünkü karakter su gibidir. Akar, yayılır, kendi yatağını bulur. Ama ona şekil vermeye çalışırsanız elinizden kayar. Stoacı filozof Epiktetos der ki, insanlara değil, kendi yargılarına hükmetmeyi öğren. Çünkü karşınızdakini değiştirmek sizin elinizde değildir. Ama onun değişmesini beklemek sizi yavaş yavaş zehirler. Her gerçekleşmeyen beklenti biraz daha sabrınızı kemirir. Ve sonunda iç dünyanızda bir çatlak oluşur. O çatlağın adı huzursuzluktur. Ve fark etmeden kendinizi şu cümlelerin içinde bulursunuz. Demek ki sevmiyor, beni ciddiye almıyor, benim için çabalamıyor. Oysa belki de sadece değişmiyor. Çünkü o kişi o. Huzur, insanları değiştirmekte değil, insanların değişmeyeceğini kabul edebilmektedir. Kabullenmek, teslim olmak demek değildir. Kabullenmek, kendinizi korumak için sınırlarınızı çizmektir. Ve bazen bu sınırlar sessiz bir şekilde kurulur.
Bir sözle değil, bir karar anıyla. Ama başkalarıyla uğraşırken en çok unuttuğumuz kişi kim biliyor musunuz? Kendimiz ve özellikle de bedenimiz. Birçok insanın huzurla arasına giren en büyük engellerden biri de beden algısıdır. Aynaya baktığınızda ne görüyorsunuz? Bir burun mu sadece? Geniş kalçalar, zayıf omuzlar, yoksa yaşadığınız hayata yıllarca dayanan bir beden mi? Bize çocukluktan beri öğretilen bir şey var. Sevilmek için güzel olmalısın. Onaylanmak için düzgün görünmelisin. Ve biz bir başkasının bakışını bedenimizde taşımaya başlıyoruz. Ama huzur dışarıdan gelen bakışla değil, içeriden yükselen bir saygıyla oluşur. Elleriniz. Size hiç teşekkür ettiniz mi onlara? Her gün yüzlerce şeyi tutan, kaldıran, taşıyan ellerinize, gözlerinize. Sadece güzel mi değil mi diye değil, gördüğünüz her şeyi size sunan, duyguları yüzlerden okutan gözlerinize. Huzur, bedeninizi bir değerlendirme nesnesi olmaktan çıkarıp onu bir yol arkadaşı olarak gördüğünüzde başlar. Çünkü bedeniniz sizinle her fırtınayı geçirdi. Sizi hastalıktan çıkardı. Yıkıldığınız anlarda ayakta tuttu. Yalnız kaldığınızda bir omuz oldu. Ve hala sizinle. İnsan, başkasını değiştiremeyince yorulur. Kendini değiştirmeye zorlanınca kırılır. Ama ne başkası ne de siz tam olmak zorunda değilsiniz. Çünkü huzur, eksik olanı tamamlamakla ilgili değil, eksik olanla barış içinde yaşayabilmekle ilgilidir. Bugün kendinize şu soruyu sorun. Kimi değiştirmeye çalışıyorum? Ve ardından şu soruyu, bu uğraş bana ne kaybettiriyor? Cevapları duyduğunuzda belki şaşıracaksınız. Çünkü çoğu zaman kaybettiğiniz şey sadece enerji değildir. Kaybettiğiniz şey kendi iç sesinizdir. Sizi duymak isteyen ama başkalarının sesiyle bastırılmış olan o içten gelen rehberdir. O yüzden artık dışarıdaki kaosu bırakın. İçeri dönün. Kendinize bakın. Kendinizi eleştirmek için değil, dinlemek için ve unutmayın. Huzur, başkasının değişmesiyle değil, sizin olanla barışmanızla başlar. Bazen içimizde bir ağırlık vardır. Sebebini tam bilmediğimiz, tarif edemediğimiz bir sıkışma. Ne mutlu olabiliyoruz ne de huzurla oturabiliyoruz. Gün geçip gidiyor, insanlar konuşuyor, işler yapılması gerektiği gibi yapılmaya devam ediyor ama içimizde bir yer hep tam değil. Ve işte o yer huzurun eksikliğini haykıran yerdir. Herkes bir şeyler söylüyor. Kendini geliştir. Hayatını dönüştür. Daha başarılı ol. Ama kimse şunu söylemiyor. Biraz dur ve sadece kendini duy. Çünkü asıl mesele gelişmek değil, kendine doğru yaklaşabilmek. Ve huzur tam da burada, o sessiz yakınlaşmada ortaya çıkar. Siz kendinize yaklaştığınızda geçmişin hayaletleri susar. Geleceğin belirsizliği anlamını yitirir. Ve en önemlisi, artık kimsenin sizi anlamasına ihtiyacınız kalmaz. Çünkü sonunda anlarsınız. Sizi en iyi anlayacak olan kişi sizsiniz. Peki o zamana kadar ne yapacaksınız? Sadece kendinize bir alan açacaksınız. Başkasının değişmesini beklemeden, hayatın sürprizlerine bel bağlamadan, geçmişi yeniden kurgulamaya çalışmadan, sadece olduğunuz yerde, olduğunuz hal ile. Bazen huzur büyük bir adım değildir. Bazen sadece sessizce kabul etmektir. Kırıldım ama iyiyim. Yanıldım ama devam ediyorum. Bekledim ama artık yürümeyi seçiyorum. Hayat herkese aynı oyunu oynamaz. Bazılarımıza erken, bazılarımıza geç dersler verir. Ama huzur, o dersleri kaç yaşınızda alırsanız alın, kendinize karşı dürüst olduğunuz an başlar. Şimdi size çok samimi bir şey söylemek istiyorum. Huzur, herkesin ulaşabileceği bir şeydir. Ama onun için savaşmanız gerekmez. Koşmanız gerekmez. Sadece durmanız ve fark etmeniz yeterlidir. Fark edin. Sizi hala yoran düşünceleri, hala içinizde ağırlık yapan kişileri, hala beklediğiniz mucizeleri ve sonra kendinize şu soruyu sorun. Bu halimle de yaşanabilir mi? Cevap evet ise, işte orası huzurun başladığı yerdir. Cevap hayır ise, kendinize dönüp nazikçe şunu fısıldayın. Henüz değil,
Ama olacak. Çünkü hiçbir şey sonsuza kadar eksik kalmaz. Siz yol almaya devam ettikçe içten içe bir şeyler tamamlanır. Ve bir gün fark edersiniz. Daha az yoruluyorum. Daha az üzülüyorum. Ve daha az bekliyorum. İşte o zaman huzur artık sizinle birlikte yürüyordur. Bu videoyu hazırlarken tek bir dileğim vardı. Kalbinizdeki o sesi biraz olsun duyurabilmek. Eğer bir yerlerde kendinizi gördüyseniz, eğer bir cümle bile size iyi geldiyse, bu videoyu beğenerek kanalımıza destek olabilirsiniz. Bu sayede aynı yolda yürüyen başka insanlara da ulaşmış oluruz. Ayrıca daha derin, daha özel içeriklere ulaşmak için abone olmayı unutmayın. Ve eğer bu yolculukta biraz daha yakından birlikte yürümek isterseniz, katıl butonuyla topluluğumuzun özel bir parçası olabilirsiniz. Orada sadece içerikleri değil, birbirimizi de güçlendireceğimiz bir alan kuruyoruz. Son olarak şunu hatırlatmak istiyorum. Hayat her zaman kolay olmayacak. Her zaman huzurlu hissetmeyeceksiniz. Ama şunu bilin ki huzur hissi bir hediye değil, bir seçimdir. Ve siz her sabah o seçimi yeniden yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kalbinizi hafifletmeyi unutmayın ve en önemlisi kimsenin size huzur getirmesini beklemeyin. Çünkü o hep sizinleydi. Sadece biraz sessizdi. Görüşmek üzere.